3000 yıl boyunca, ölü kalan bir büyücü geri dönerse ne olurdu? Ya tarihin unuttuğu bir imparatorluğun en korkulan rahibi, yeniden gözlerini açarsa? İşte şimdi, karanlık büyünün yasak ritüelleriyle dirilen Haltotun'un ve dünyayı değiştirecek. Olayların başlangıcına tanıklık edeceksiniz. Hatırlıyorum, dedi, güçlü, yankılı bir sesle. Nemedis konuşurken, meraklı ve eski bir aksanla. Ben Haltotun, Açırı'ndaki Python kentinin başrahibi, Ahriman'ın kalbi. Rüyamda onu tekrar bulduklarını gördüm. Nerede? Orestes, elinde yanan korkunç mücevherin derinliklerine bakarak. Derin bir nefes aldı ve onu, büyücünün eline verdi. Uzun zaman önce benden çaldılar, dedi. Gecenin kırmızı kalbi güçlüdür. Kurtarmak ya da lanet etmek için. Siyah gölgeler, duvarlar ve kadife duvar halıları dalgalanıyordu. Ama dışarıda rüzgar yoktu. Odanın içinde, oyma yeşim gibi parlayan abanoz bir masanın etrafında, 4 adam duruyordu. Masanın üzerinde ise, yeşil bir lahit yatıyordu. Her adam, yukarı kaldırdığı sağ elinde, garip ve yeşilimsi bir ışıkla yanan, ilginç, siyah bir mum tutuyordu. Dışarısı geceydi, siyah ağaçların arasında inleyen, kayıp bir rüzgarın sesi yankılanıyordu. Odanın içinde gergin bir sessizlik, gölgelerin ürpertici bir titreyişi vardı. 4 çift göz, yoğun bir dikkatle o uzun kutuya sabitlenmişti. Üzerinde gizemli hiyerogliflerin kıvrandığı, sanki o dengesiz ışıkla birlikte hayat bulup hareket ettiği yeşil kutuya. Lahit'in ayak ucundaki adam, Lahit'in üzerine doğru eğildi. Mumunu, elinde bir kalem varmış gibi hareket ettirerek, havaya mistik bir sembol kazımaya başladı. Sonra mumu, siyah altın çubuğun üzerindeki kutunun dibine bıraktı. Arkadaşlarının anlayamadığı bir formülü mırıldanarak, geniş beyaz elini kürklü cübbesine soktu. Elini tekrar dışarı çıkardığında, sanki avucunda, yaşayan bir ateş topu tutuyordu. Diğer 3 adam keskin bir nefes aldı. Lahit'in başında duran karanlık, güçlü adam fısıldadı. Ahriman'ın kalbi. Diğeri, sessizlik için hızla elini kaldırdı. O sırada bir yerde, bir köpek hüzünlü bir şekilde ulumaya başladı. Demir parmaklıklardan gizlice sızan bir rüzgar, kilitli kapıyı zorladı. Ama kimse arkasına bakmıyordu, herkes sadece mumya tabutuna kilitlenmişti. Ermin kürklü cübbeli adam, Atlantis battığında okunan eski bir büyü sözünü mırıldanarak, o büyük, alev alev yanan mücevheri hareket ettiriyordu. Mücevherin parıltısı gözlerini öyle bir kamaştırıyordu ki, gördüklerinden emin olamıyorlardı. Ama birden, parçalayıcı bir çarpışma sesi duyuldu. Lahit'in oyma kapağı, sanki içeriden uygulanan karşı konulmaz bir baskı yüzünden dışarı doğru patladı. 4 adam, hevesle öne doğru eğildi. Sakin, kurumuş kahverengi uzuvlara sahip, büzülmüş, solmuş, solgun bir şekil. Ölü bir ağaç gibi, çürüyen bandajların arasından görünüyordu. Küçük, koyu renkli adam mırıldandı. O şeyi gerçekten geri mi getireceksin? Bir dokunuşla çökmeye hazır. Biz aptalız. Büyük adam, acil bir tıslamayla onu susturdu. Geniş beyaz alnında ter damlaları birikmiş, gözleri dehşetle genişlemişti. Öne doğru eğildi, elini mücevhere dokundurmadan, alev saçan o tılsımı figürün göğsüne koydu. Sonra geri çekildi ve şiddetle izlemeye başladı. Dudakları, sessiz bir çağrıyla hareket ediyordu. Sanki yaşayan bir ateş küresi, ölülerin o solmuş göğsü üzerinde titreyip yanıyordu. İzleyicilerin sıkılmış dişlerinin arasından, ıslık benzeri keskin bir nefes çekildi. Ve tam o anda, korkunç bir dönüşüm belirginleşti. Lahit'teki solmuş şekil genişliyor, büyüyor ve uzanıyordu. Bandajlar patlayarak kahverengi bir toza dönüştü. Buruşmuş uzuvlar şişti, düzleşti. O koyu, ölü tonlar, yerini canlı bir tene bırakmaya başladı. Soldaki uzun boylu, sarı saçlı adam fısıldadı. Mitra adına, o bir Staycalı değildi. En azından o kısım doğruydu. Titreyen bir parmak, yine sessizlik için uyarı verdi. Dışarıdaki köpek artık ulumuyordu. Kötü bir rüya görmüş gibi inledi ve sonra o seste sessizce kayboldu. Sarı saçlı adam, dışarıda ağır kapının güçlü bir şekilde zorlandığını, sanki bir şeyin içeri girmeye çalıştığını açıkça duydu. Yarı dönüp elini kılıcına attı ama ermin cübbeli adam hemen uyardı. Kal, zinciri kırma ve canın pahasına kapıya gitme. Sarı saçlı adam omuz silkti ve arkasına döndü. Sonra dona kaldı. Yeşim Lahit'te,
Artık yaşayan bir adam yatıyordu, uzun boylu, güçlü, çıplak, beyaz tenli. Saçları ve sakalları koyu bir adam. Hareketsizce yatıyordu. Gözleri kocaman açıktı, yeni doğmuş bir bebek gibi boş ve bilgisiz bakıyordu. Göğsündeki büyük mücevher ise hala parlıyor ve ışık saçıyordu. Ermin giymiş adam, aşırı gerginlikten dolayı sarsılarak nefes nefese kaldı. İştar, o Haltotun ve yaşıyor. Valerius, Taraskus, Amalrik. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Benden şüphe etmiştiniz ama başardım. Bu gece cehennemin açık kapılarına kadar yaklaştık, karanlık şekiller etrafımızı sardı. Evet, bizi kapıya kadar takip ettiler. Ama biz, büyük büyücüyü hayata geri döndürdük. Küçük, karanlık adam Taraskus mırıldandı. Ve ruhlarımızı sonsuz arafa lanetledik, öyle değil mi? Sarı saçlı adam Valerius, sertçe güldü. Hangi araf, hayatın kendisinden daha kötü olabilir ki? Zaten hepimiz doğuştan beri lanetliyiz. Ayrıca, bir taht için kimse fil ruhunu satmaz ki. İri adam araya girdi. Bakışlarında hiçbir zeka yok, Orestes. Orestes cevap verdi. O, uzun zaman önce ölmüştü. Tıpkı yeni uyanmış biri gibi. Uzun bir uykudan sonra zihni boş. Hayır, uyumuyordu, ölüydü. Ruhunu gecenin boşluklarının, körfezlerinin ve unutulmuşluğun ötesinden geri getirdik. Onunla konuşacağım. Lahit'in ayağına doğru eğildi. Bakışlarını, içerideki adamın kocaman, karanlık gözlerine dikerek yavaşça söyledi. Uyan, Haltotun. Adamın dudakları mekanik bir şekilde hareket etti, fısıldadı. Haltotun, Orestes, tıpkı kurbanını yönlendiren bir hipnotizmacı gibi sesini yükseltti. Sen Haltotunsun, açırındaki Python'un Haltotunusun. Karanlık gözlerde loş bir alev titredi. Ben Haltotundum, diye fısıldadı. Ben öldüm. Orestes bağırdı. Sen Haltotunsun, ölmedin, yaşıyorsun. Ürkütücü fısıltı tekrarladı. Ben Haltotunum, ama ben öldüm. Evimde, Stygia'daki Kemi'de. Orada öldüm. Orestes coşkuyla haykırdı. Ve seni zehirleyen rahipler. Tüm organlarını sağlam tutmak için bedenini karanlık sanatlarıyla mumyaladılar. Ama şimdi, yeniden yaşa. Ahriman'ın kalbi hayatını yeniden canlandırdı. Ruhunu uzaydan ve sonsuzluktan geri çağırdı. Ahriman'ın kalbi. Hatıra ateşi adamın gözlerinde daha da güçlendi. Barbarlar. Onu benden çaldılar. Orestes mırıldandı. Hatırlıyor. Onu Lahid'in kaldırın. Diğerleri, ellerindeki bu yeniden yaratılmış adama dokunmaya isteksizce, tereddütle itaat ettiler. Parmaklarının altında kanın, canın ve hayatın sıcaklığıyla canlanan kaslı eti hissettiklerinde bile zihinleri tam olarak rahatlamış değildi. Ama onu masaya kaldırdılar. Orestes, ona altın yıldızlar ve hilallerle süslenmiş koyu kadife bir cübbe giydirdi. Şakaklarına altın bir kumaş bağlayarak, omuzlarına kadar uzanan siyah, dalgalı saçlarını düzeltti. Haltotun, onların istediklerini yapmalarına izin verdi, hiçbir şey söylemedi. Onu, yüksek abanos sırtı, geniş gümüş kolları ve altın pençe şeklindeki ayakları olan oyma bir taht sandalyesine oturttuklarında bile sessizdi. Orada hareketsizce oturdu. Yavaş yavaş, koyu gözlerinde zeka büyüdü, bakışları derin, tuhaf ve parlak bir hal aldı. Sanki batık büyü ışıkları, gece yarısının karanlık havuzlarında yavaşça süzülüyordu. Orestes, bu garip misafire karşı karamsar bir hayranlıkla bakan arkadaşlarına gizlice göz attı. Demir gibi sinirleri, normal insanları delirtebilecek bir sınavdan geçmişti. Biliyordu ki, komplo kurduğu bu adamlar zayıf değildi. Cesaretleri, kanunsuz hırsları ve kötülük kapasiteleri kadar derindi. Orestes, bakışlarını tekrar siyah sandalyedeki figüre çevirdi. Ve o figür, sonunda konuştu. Güçlü ve yankılı bir sesle, ne medya dilini eski, tuhaf bir aksanla konuşarak dedi ki, hatırlıyorum, ben, bir zamanlar Aheron'un kalbi olan Python'un başrahibi Haltotun'um. Ahriman'ın kalbi, rüyamda onu tekrar bulduğumu görmüştüm. Nerede? Orestes mücevheri onun eline verdi ve derin bir nefes aldı. Haltotun, elinde yanan o korkunç tılsımın derinliklerine bakarak devam etti. Uzun zaman önce benden çaldılar. Gecenin kırmızı kalbi. Kurtarmak ya da lanetlemek için çok güçlüdür. Uzaklardan ve çok eskilerden geliyordu. Onu tutarken kimse önümde duramazdı. Ama benden çalındı. Ve açırın düştü. Ben de karanlık Stygia'ya kaçtım. Hatırlıyorum. Ama çok şeyi de unutmuşum.
Uzak bir diyarda, sisli boşlukların, körfezlerin ve aydınlanmamış okyanusların içinden geçtim. Hangi yıldayız? Orestes cevap verdi. Aslan yılının sonu, Acheron'un düşüşünden 3000 yıl sonra. Diğeri mırıldandı. 3000 yıl mı? Bu kadar uzun mu? Siz kimsiniz? Ben Orestes, bir zamanlar Mitra'nın rahibiydim. Bu adam Amalrik, Nemedya'daki Tor baronu. Diğeri Taraskus, Nemedya kralının küçük kardeşi. Ve bu uzun boylu adam ise Valerius, Akilonya tahtının gerçek varisi. Haltotun sordu. Neden bana hayat verdiniz, benden ne istiyorsunuz? Adam artık tamamen hayattaydı, uyanıktı, keskin gözleri bulutsuz bir beynin ürünüydü. Tavırlarında hiçbir tereddüt ya da belirsizlik yoktu. Doğrudan konuya gelmişti. Çünkü hayatta hiçbir insanın karşılıksız bir şey vermeyeceğini çok iyi biliyordu. Orestes de ona aynı samimiyetle karşılık verdi. Bu gece cehennemin kapılarını, senin ruhunu özgür bırakıp bedenine geri döndürmek için açtık. Çünkü yardımına ihtiyacımız var. Taraskus'u Nemedya tahtına çıkarmak, Valerius'a ise Akilonya tacını kazandırmak istiyoruz. Kara büyünle bize yardım etmelisin. Haltotun'un zihni, kurnaz ve beklenmedik düşüncelerle doluydu. Hayatımı yeniden canlandırabildiğine göre, sen de bu sanatlarda derinleşmiş olmalısın Orestes. Bir Mitra rahibi, Ahriman'ın kalbini ve Sikelos'un büyülerini nasıl bilebilir? Orestes yanıtladı. Artık Mitra'nın rahibi değilim. Kara büyüye bulaştığım için tarikattan atıldım. Eğer Amalrik olmasaydı, bir büyücü olarak yakılabilirdim de. Ama bu sürgün, eğitimime devam etmemi sağladı. Zamora'da, Vendia'da, Stygia'da ve Kitai'nin lanetli ormanlarında yolculuk ettim. Demir kaplı Sikelos kitaplarını okudum. Derin, görünmeyen kuyulardaki yaratıklarla ve siyah kokan ormanlardaki yüzsüz şekillerle sohbet ettim. Kara dünyanın altındaki şeytanların koruduğu mezarlarda. Stygia'nın iç bölgelerindeki dev duvarlı Set tapınağında Lahiti'nin bir tasvirini gördüm ve o kurumuş cesedine hayat getirecek sanatları öğrendim. Çürüyen el yazmalarından Ahriman'ın kalbini okudum. Sonra bir yıl boyunca saklandığı yeri aradım ve sonunda buldum. Haltotun, delici bakışlarını rahibe sabitleyerek sordu. O halde neden beni hayata döndürmek zahmetine girdin? Neden kalbi kendi gücün için kullanmadın? Orestes cevap verdi. Çünkü bugün yaşayan hiçbir insan kalbin sırlarını tam olarak bilmiyor. Efsanelerde bile o güçleri kullanacak sanatlar hayatta kalmadı. Onun hayatı yeniden canlandırabileceğini biliyordum ama daha derin sırlarına vakıf değilim. Seni sadece hayata döndürmek için kullandım. Bizim aradığımız şey, senin bilgin. Kalbe gelince, onun korkunç sırlarını sadece sen biliyorsun. Haltotun başını salladı, alevli derinliklere karamsarlıkla baktı. Benim kara büyü bilgim, diğer tüm insanların bilginin toplamından daha fazladır. Ama yine de mücevherin tam gücünü ben de bilmiyorum. Eskiden onu kullanmazdım, bana karşı kullanılmasın diye sadece korurdum. Sonunda çalındı ve barbar bir şamanın eline geçti, o şaman tüm güçlü büyümü yendi. O zaman ortadan kayboldum ve nerede saklandığını öğrenmek isteyen Stygia'nın kıskanç rahipleri tarafından zehirlendim. Orestes saraya girdi. Tarantia'daki Mitra tapınağının altındaki bir mağarada gizlenmişti. Bunu sinsi yollarla, Set'in Stygia'daki yeraltı tapınağındaki kalıntılardan keşfettim. Zamoryalı hırsızlar, karanlıkta onu koruyanların pençelerinden sandığını çaldılar ve bir deve kervanıyla, en sonunda da bir öküz arabasıyla bu şehre getirdiler. Aynı hırsızlar, ya da daha doğrusu, bu korkunç arayıştan sağ çıkanlar. Ahriman'ın kalbini Mitra tapınağının altındaki o tekinsiz mağaradan çaldılar. Orada, büyücülerin tüm becerisi ve büyüleri neredeyse başarısız oluyordu. Onlardan sadece biri bana ulaşacak kadar uzun yaşadı. Ölmeden önce o lanetli mezarda gördüklerini anlatıp mücevheri elime teslim etti. Zamora'nın hırsızları, güvene en sadık adamlardır. Benim büyülerim olmasaydı bile, hiç kimse o kalbi, Acheron'un düşüşünden beri, 3000 yıl boyunca iblisler tarafından korunan o karanlık yerden çalamazdı. Haltotun aslan gibi başını kaldırdı, sanki uzayda kayıp yüzyılları süzüyordu. 3000 yıl, dile kolay, bana dünyaya ne olduğunu anlat. Orestes söze başladı. Acheron'u deviren barbarlar yeni krallıklar kurdu. İmparatorluğun bir zamanlar uzandığı yerde şimdi Akilonya, Nemedya ve Argos krallıkları yükseliyor. Hepsi o eski kabilelerden geldi. Açır'ın krallarına tabi olan eski krallıklar. Oför,
Korintia ve Batı Kot, imparatorluğun çöküşüyle bağımsızlıklarını yeniden kazandılar. Haltotun sordu. Peki ya Açır'ın halkı? Ben Stygia'ya kaçtığımda Python harabe halindeydi. Aheron'un o büyük, mor kuleli şehirleri kanla kirlenmiş. Barbarların sandaletleri altında eziliyordu. Orestes yanıtladı. Tepelerde hala Açır'ın soyundan gelmekle övünen küçük gruplar var. Geri kalanını ise barbar atalarımın dalgası yuttu ve yok etti. Onlar, atalarım, Açır'ın krallarından çok çekmişti. Pythonlu büyücünün dudaklarında kasvetli ve korkunç bir gülümseme belirdi. Evet, hem erkek hem kadın birçok barbar, bu elin altındaki sunaklarda çığlık atarak öldü. Krallar batıdan ganimetler ve çıplak esirlerle döndüğünde, Python'un büyük meydanlarında başlarının bir piramit gibi üst üste dizildiğini gördüm. Orestes devam etti. Evet, ve hesaplaşma günü geldiğinde, kılıçlar bağışlanmadı. Böylece Açır'ın yok oldu ve mor kuleli Python, unutulmuş günlerin bir anısı haline geldi. Ama o imparatorluk harabelerinde genç krallıklar yükseldi ve harika bir şekilde büyüdü. Ve şimdi seni, bu krallıkları yönetmemize yardım etmen için geri getirdik. Eski Açır'ından daha az tuhaf olsalar da, yine de zengin, güçlü ve savaşmaya değer yerler. Bak, Orestes, yabancının önüne parşömene çizilmiş kurnazca bir harita açtı. Haltotun haritaya baktı, sonra şaşkınlıkla başını salladı. Toprağın hatları bile değişmiş. Tıpkı rüyada görülen, fantastik bir şekilde bozulmuş tanıdık bir şey gibi. Orestes, işaret parmağıyla haritayı izleyerek açıkladı. Yine de, işte Belverus, şu anda bulunduğumuz Nemedia'nın başkenti. İşte Nemedia topraklarının sınırları. Güneyde ve güneydoğuda Oför ve Korint bulunur. Doğuda Britanya, batıda ise Akilonya. Haltotun yumuşakça konuştu ama Orestes, onun karanlık gözlerinde titreyen nefret ateşini kaçırmadı. Bu, bilmediğim bir dünyanın haritası. Orestes hemen ekledi. Bu, değiştirmemize yardım edeceğin bir haritadır. İlk amacımız, Taraskus'u Nemedia tahtına çıkarmak. Bunu, hiçbir şüphe uyandırmadan ve zorluk çekmeden başarmak istiyoruz. Ülkenin iç savaşlarla parçalanmasını değil, tüm gücümüzü Akilonya'nın fethine ayırmayı diliyoruz. Eğer Kral Nimet ve oğulları doğal yollardan, örneğin bir veba hastalığından ölürse, Taraskus bir sonraki varis olarak tahta barışçıl ve rakipsiz bir şekilde geçebilir. Haltotun cevap vermeden başını salladı, Orestes devam etti. Diğer görevimiz daha zor olacak. Valerius'u savaşsız bir şekilde Akilonya tahtına oturtamayız, çünkü o krallık güçlü bir düşman. Halkı dayanıklı, savaşçı bir ırktır. Piktler, Zingarlılar ve Kimörlilerle yapılan sürekli savaşlarla sertleşmişlerdir. 500 yıl boyunca Akilonya ve Nemedia aralıklı olarak savaş yürüttü ve nihai avantaj her zaman Akilonyalıların oldu. Mevcut kralları ise Batı uluslarının en ünlü savaşçısıdır. O, tacı zorla ele geçiren bir yabancı. Bir macera adamı, iç çatışma döneminde, kendi elleriyle Kral Namedides'i tam tahtın üzerinde boğarak öldürdü. Adı Conan. Ve savaşta hiçbir adam onun önünde duramaz. Valerius ise tahtın gerçek varisidir. Kraliyet akrabası Namedides tarafından sürgüne gönderilmiş ve ülkesinden uzaklaştırılmıştı. Yıllarca sınır krallıklarında kalmıştı ama eski hanedanın kanını taşıyor. Birçok baron, kraliyet ya da soylu kanı taşımayan Conan'ın devrilmesini gizlice alkışlayacaktır. Ancak sıradan halk ve çevre eyaletlerin soyluları ona sadık. Eğer gerçekleşecek savaşta Conan'ın kuvvetleri devrilir ve kendisi öldürülürse, Valerius'un tahta geçmesi zor olmaz. Gerçekten de, Conan öldüğünde hükümet yok olur. Çünkü o bir hanedanın parçası değil, sadece yalnız bir maceracıdır. Haltotun mırıldandı. Keşke bu kralı görebilseydim. Bakışlarını, duvar panellerinden birini oluşturan gümüşi bir aynaya çevirdi. Bu ayna normalde bir şeyi yansıtmıyordu ama Haltotun'un ifadesi, aynanın amacını anladığını gösteriyordu. Orestes, başarısının usta tarafından tanınmasının gururuyla başını salladı. Onu sana göstermeye çalışacağım. Aynanın önüne oturdu, hipnotik bir şekilde derinliklerine baktı. Orada, loş bir gölge şekillenmeye başladı. Bu tuhaftı. İzleyenler, bunun sadece Orastes'in düşüncesinin aynada somutlaşmış sihirli bir görüntüsü olduğunu biliyorlardı. Görüntü bulanıkça süzüldü, ardından şaşırtıcı bir netliğe ulaştı. Uzun boylu, güçlü omuzlu, göğsü geniş.
Devasa kaslarla örülü bir boynu ve ağır uzuvları olan bir adam belirdi. İpek ve kadife giysiler içindeydi. Zengin juponunun üzerinde altınla işlenmiş Akilonya'nın kraliyet aslanları parlıyordu. Kare kesimli, siyah yele gibi saçlarının üzerinde Akilonya tacı ışıldıyordu. Ancak yanındaki büyük kılıç, ona bu kraliyet aksesuarlarından çok daha doğal duruyordu. Kaşları alçak ve genişti, gözleri volkanik bir maviyle, sanki içsel bir ateşle yanıyordu. Esmer, yara izleriyle dolu, neredeyse uğursuz yüzü tam bir savaşçı çehresiydi. Kadife giysileri bile o sert, tehlikeli hatlara sahip uzuvlarını gizleyemiyordu. Haltotun bağırdı. O adam bir Heye Borealı değil. Hayır, dedi Orestes, o bir Kimörlü. Kuzeyin gri tepelerinde yaşayan vahşi kabile üyelerinden biri. Haltotun mırıldandı. Onların eski atalarıyla savaşmıştım. Açır'ın kralları bile onları asla evileştirip fethedemedi. Orestes ekledi. Hakkıyla, hala Güney ulusları için bir korku kaynağı olmaya devam ediyorlar. O vahşi ırkın gerçek bir oğlu ve bugüne kadar yenilmez olduğunu kanıtladı. Haltotun cevap vermedi. Öylece oturdu ve elinde parıldayan, yaşayan ateş havuzuna baktı. Dışarıda, köpek tekrar ulumaya başladı, uzun, titrek ve tekinsiz bir sesle. Ejderha yılı, savaş, veba ve huzursuzlukla doğdu. Kara veba Belverus sokaklarında dolaşıyor. Ahırında tüccarı, kulübesinde serfi, ziyafetinde şövalyeyi boğuyordu. Ondan önce, sülüklerin sanatları çaresizdi. Erkekler bunun, gurur ve şehvet günahlarının cezası olarak, cehennemden gönderildiğini söyledi. Öyleydi. Hızlı ve bir tırmık darbesi kadar ölümcül. Kurbanın bedeni morarıyor ve sonra kararıyordu, birkaç dakika içinde ölüp yatıyordu. Kendi çürüğünün kokusu, ölümünden önce bile burnundaydı, ruhunu, çürüyen bedeninden koparıyordu. Sıcak ve kükreyen bir rüzgar esiyordu güneyden. Durmaksızın gelerek, tarlalarda ürünleri solduruyor, sığırlar batıyor ve izlerinde ölüyordu. Adamlar Mitra'ya bağırdı ve krala karşı mırıldandılar, bir şekilde, krallık genelinde kralın, gece sarayının inzivasında gizlice iğrenç uygulamalara ve kötü sefahatlere bağımlı olduğu yayıldı. Ve sonra, o sarayda ölüm peşine düştü, veba buharlarının dönen ayaklarına gülümseyerek. Bir gecede kral, 3 oğlu ve davullarla birlikte öldü. Ağıtları gürültülü, kasvetli ve uğursuz çanları bastırdı. Sokaklarda ağır yürüyen arabalar, çürüyen ölüleri topluyordu. O gece, şafak doğmadan hemen önce, haftalardır esen sıcak rüzgar. İpek pencere perdelerinin arasından kötü bir şekilde hışıldamayı bıraktı. Dışarıda, kuzeyden, kulelerin arasında kükreyen büyük bir rüzgar yükseldi. Felaket gök gürültüsü, göz kamaştırıcı yıldırım tabakaları ve şiddetli bir yağmur getirdi. Ama şafak, temiz, yeşil ve berrak parlıyordu. Yanmış toprak kendini çimenlerin kollarına bıraktı, susamış ürünler yeniden doğdu ve veba gitmişti. Miyazması, güçlü rüzgarla topraktan tamamen süpürülmüştü. İnsanlar, tanrıların kötü kral ve onun yavrusu öldürüldüğü için tatmin olduğunu söyledi. Ve küçük kardeşi Taraskus büyük taç giyme salonundayken, halk kuleler sallanana kadar tezahürat yaptı, tanrıların gülümsediği hükümdarı alkışlıyordu. Böyle bir coşku ve sevinç dalgası, sıklıkla toprağı sarsan bir fetih savaşının sinyalidir. Bu yüzden kimse şaşırmadı. Kral Taraskus'un, merhum kralın batıdaki komşularıyla yaptığı ateşkesi bozduğunu ilan etmesini ve Akilonya'yı işgal etmek için ordularını toplamasını duyduğunda, nedeni samimiydi, niyetlerini yüksek sesle ilan etti. Hareketlerini bir Haçlı Savaşı'nın ihtişamıyla süsledi. O, Valerius'un davasını savundu. Yani, tahtın gerçek varisinin. O gelmişti. Akilonya'nın düşmanı olarak değil, bir dost olarak. Bir gaspçının ve yabancıların zulmü altında olan insanlara özgürlüğü ilan etti. Bazı çevrelerde, kralın iyi dostu Amalrik hakkında alaycı gülümsemeler ve fısıltılar varsa da, büyük kişisel servetinin, oldukça tükenmiş kraliyet hazinesine akıyor gibi görünmesine, Taraskus'un popülerliğinin genel coşku ve heyecanı içinde aldırmadılar. Eğer herhangi bir kurnaz kişi, perde arkasında ne medyanın gerçek hükümdarının Amalrik olduğundan şüpheleniyorsa da, böyle bir sapkınlığı dile getirmemeye dikkat ettiler. Ve savaş, coşkuyla ilerledi. Kral ve müttefikleri, 50.000 kişinin başında batıya doğru ilerledi. Parlak zırhlı şövalyeler, miğferlerinde dalgalanan filamalar.
Çelik şapkalı mızrakçılar ve kösele zırhlı arbaletçiler. Sınırı geçtiler. Sınır kalesini ele geçirip yaktılar. 3 dağ köyünü ve ardından Valkya Vadisi'nde 10 köyü kül ettiler. Sınır çizgisinin birkaç mil batısında, Conan'ın ordusuyla karşılaştılar. Akilonya ordusu. 45.000 şövalye, okçu ve silahlı adam. Akilonya gücünün ve şövalyeliğinin çiçeği. Sadece Poyton şövalyeleri, Prospero'nun komutasında henüz gelmemişti. Çünkü krallığın güneybatı köşesinden yukarı çıkmaları çok uzaktı. Taraskus ise uyarmadan vurmuştu. İstilası, ilan etmesinin hemen ardından gerçekleşmişti, bu da resmi savaş ilanı olarak kabul edildi. İki ordu, geniş ve sığ bir vadide karşı karşıya geldi. Engebeli kayalıklar ve kamışların, söğüt ağaçlarının arasından dolanan sığ bir dere vadinin ortasındaydı. Her iki ordunun kamp takipçileri su almak için bu dereye inip birbirlerine hakaretler bağırdı. Taşlar fırlattı. Güneşin son parıltıları. Doğuya yakın bir yükseklikte, Kral Taraskus'un köşkünün üstünde. Esintide açılan kızıl ejderhalı Nemedia'nın altın bayrağını aydınlatıyordu. Ama batı kayalıklarının gölgesi, kocaman bir morluk gibi çadırların ve Akilonya ordusunun üzerine çöktü. Orada, Kral Conan'ın köşkünün üzerinde, siyah zemin üzerine altın aslanlı bir bayrak dalgalanıyordu. Bütün gece yangınlar vadinin uzunluğunda alevlendi. Rüzgar trompet çağrısını, silahların çıngırtısını ve söğüt ağaçlarının yetiştiği derenin her iki kenarında atlarını gezdiren nöbetçilerin keskin meydan okuma seslerini getirdi. Şafak öncesi karanlıkta, Kral Conan, sadece bir kürsüye atılmış ipek ve kürk yığınından ibaret olan kanepesinde kıpırdadı ve uyandı. Hızla haykırarak kalktı, kılıcına tutundu. Komutanı Palantides, bu çığlıkla içeri koştu ve kralını otururken gördü. Dik duruyordu, eli kabzasında, terden damlayan, garip şekilde solgun bir yüzle. "Majesteleri," diye bağırdı Palantides. "Bir sorun mu var? Peki kamp ne olacak?" diye sordu Conan. "Muhafızlar dışarıda mı? 500 süvari dere boyunda devriye geziyor, majesteleri," diye yanıtladı general. Nemedyanlar, gece boyunca bize karşı harekete geçmeyi denemediler. Şafağı bekliyorlar. "Bizim gibi. Krom adına," diye mırıldandı Conan. "Felaket olduğunu hissederek uyandım. Gece boyunca bana gizlice yaklaştığını hissettim." Büyük altın lambaya baktı. Lamba, büyük çadırın kadife perdeleri ve halıları üzerine yumuşak bir ışık saçıyordu. Yalnızdılar. Halı zeminde uyuyan bir köle ya da bir sayfa bile yoktu, ama Conan'ın gözleri parladı. Onlar, büyük tehlikenin dişleri arasında yanmaya alışkındı ve kılıç elinde titredi. Palantides onu huzursuzca izledi. Conan, dinliyor gibi görünüyordu. "Dinle," diye tısladı kral. "Duydun mu? Gizli bir adım. 7 şövalye çadırınızı koruyor, majesteleri," dedi Palantides. Kimse ona sorgusuz bir şekilde yaklaşamazdı. "Dışarıda değil," diye hırladı Conan. Çadırın içinde ses çıkarıyor gibiydi. Palantides etrafına hızlı ve şaşkın bir bakış attı. Kadife askılar köşelerdeki gölgelerle birleşiyordu. Ama eğer çadırda kendileri dışında biri olsaydı, general onu görmüş olurdu. Yine başını salladı. "Burada kimse yok, efendim. Siz ordunun ortasında uyuyorsunuz. Binlerce insanın arasında bir kralın ölümle vurulduğunu gördüm," diye mırıldandı Conan. Görünmez ayaklarla yürüyen ve görünmeyen bir şey. "Belki rüya görüyordunuz, majesteleri," dedi Palantides, biraz huzursuzca. "Öyleydim," diye homurdandı Conan. "Şeytani bir rüyaydı. Yine yürüdüm, krallığa giderken geçtiğim o uzun, yorgun yollarda." Sessizleşti ve Palantides ona sessizce baktı. Kral, general için ve çoğu medeni tebaası için bir muammaydı. Palantides, Conan'ın vahşi doğasında birçok tuhaf yolda yürüdüğünü biliyordu. Olaylı bir hayatı olmuştu ve kaderin bir sürprizi onu Akilonya tahtına oturtmadan önce başından birçok şey geçmişti. "Doğduğum savaş alanını tekrar gördüm," dedi Conan. Dinlenirken çenesi kocaman bir yumruğunun üzerindeydi. "Kendimi panter derisinden peştemalimle gördüm, mızrağımı dağ canavarlarına fırlatıyordum. Yine bir paralı askerdim. Zaporoska nehri boyunca yaşayan bir Kozak hetmanı, kuş kıyılarını yağmalayan bir korsan. Baraç'ın adalarında bir haydut, Himalya dağlılarının bir reisiydim. Olduğum tüm bu şeyleri hayal ettim. Geçtiğim tüm şekiller, ayak sesleri ağıt gibi gelen sonsuz bir alay gibiydi. Toz gibiydi. Ama rüyalarımda garip, örtülü ve hayalet figürler hareket etti gölgelerde.
Ve uzak bir ses bana alaycı bir şekilde baktı. Ve sonuna doğru, kendimi çadırımdaki bu kürsüde uzanırken gördüm. Ve üzerime eğilmiş bir şekil belirdi, cübbeli ve kapüşonlu. Hareket edemeden yattım, sonra kapüşün düştü ve yıpranmış bir kafatası bana gülümsedi. Sonra uyandım. Bu kötü bir rüya, majesteleri, dedi Palantides, sesindeki titremeyi bastırmaya çalışarak. Ama artık bitti. Conan başını salladı, inkardan çok şüpheli. Bir barbar ırkın mirası, batıl inançları ve içgüdüleri, bilincinin yüzeyinin altında gizleniyordu. Birçok kötü rüya gördüm, dedi ve çoğu anlamsızdı. Ama Krom adına, bu rüya diğerleri gibi değildi. Keşke bu savaş bitmiş ve kazanılmış olsaydı. Çünkü Nemedya kralı kara veba salgınında öldüğünden beri korkunç bir önsezi yaşıyorum. Neden o öldüğünde veba durdu? Adamlar günah işlediğini söylüyor. Erkekler her zamanki gibi aptal, diye homurdandı Conan. Veba herkese günah işlediği için vurulsaydı. O zaman Krom aşkına, yaşayanları sayacak kadar kimse kalmazdı. Rahiplerin bana adaletli olduğunu söylediği tanrılar. Eğer bütün salgın ona yönelmiştiyse, kralı öldürmeden önce neden 500 köylüyü, tüccarı ve soyluyu öldürsün? Tanrılar körü körüne mi vuruyor, tıpkı sisli kılıç ustaları gibi? Mitra adına, eğer ben vuruşlarımı daha düz hedeflemeseydim, Akilonya'nın çoktan yeni bir kralı olacaktı. Hayır, kara veba yaygın bir veba değil. Styge'ın mezarlarında gizlenir ve sadece büyücüler tarafından ortaya çıkarılır. Ben Prens Almuriç'in Stygia'yı işgal eden ordusunda bir kılıç ustasıydım. Onun 30.000 adamından 15.000'i Styge'ın oklarıyla öldü. Geri kalanı ise güneyden gelen bir rüzgar gibi üzerimize dönen kara veba salgınıyla. Ben hayatta kalan tek adamım. Yine de Nemedya'da sadece 500 kişi öldü, diye savundu Palantides. Kim başlattıysa, istediği zaman nasıl kısa keseceğini de biliyordu, diye cevap verdi Conan. Yani bunun planlanmış ve şeytani bir şey olduğunu biliyorum. Birisi bunu ortaya çıkardı. Biri, eser bittiğinde onu sürgün etti. Taraskus tahtta güvende ve halkı tanrıların gazabından kurtulmuş oldu. Krom adına, tüm bunların arkasında siyah, ince bir beyin var. Peki ya erkeklerin bahsettiği, Taraskus'a danışmanlık veren şu yabancı kim? Peçe takar, diye yanıtladı Palantides, yabancı olduğunu söylüyorlar. Stygia'dan gelen bir yabancı. Stygia'dan bir yabancı mı, diye tekrarladı Conan, kaşlarını çatarak. Bir yabancı. Hatta daha fazlası. Ha, o da ne? Nemedyalıların borusu, diye bağırdı Palantides. Ent dinle, kendi seslerimiz nasıl da onların peşinden gidiyor. Şafak doğmak üzereyken kaptanlar ordularını hücum için topladı. Mitra onlarla olsun, çünkü birçoğu güneşin kayalıkların arkasında batışını göremeyecek. Silahdarlarımı bana gönderin, diye bağırdı Conan. Hızla ayağa kalktı ve kadife gece giysisini çıkardı. Sanki aksiyon olasılığıyla kendi önsezilerini unutmuştu. Kaptanlara gidin ve her şeyin hazır olduğundan emin olun. Zırhımı giyer giymez seninle olacağım. Conan'ın birçok yolu, yönettiği medeni halk için açıklanamazdı. Ve bunlardan biri de odasında ya da çadırında yalnız uyuma ısrarıydı. Palantides, gece yarısı kuşandığı zırhını şakırdatarak pavyondan hızla çıktı. Birkaç saatlik uykudan sonra kampın üzerinde bir hareketlilik başlamış, zırhlar şıngırdıyordu. Belirsiz ışıkta, çadırlardan çıkan adamlar uzun sıralar arasında loş bir şekilde hareket ediyordu. Batı gökyüzünde yıldızlar hala soluk bir şekilde parlıyordu. Ama uzun, pembe şeritler doğu ufku boyunca yayılmıştı ve onların karşısında Nemedya'nın ejderha sancağı dalgalanan ipek katlarını sergiliyordu. Palantides, yakındaki daha küçük bir çadıra döndü, orada kraliyet silahdarları uyuyordu. Bunlar, trompetlerle uyandırılmış, çoktan dışarı fırlamıştı. Palantides onları acele etmeleri için çağırırken, derin bir sesle dona kaldı. Kralın çadırından şiddetli bir bağırış ve ağır bir darbenin etkisi geldi. Ardından düşen bir bedenin kalp durdurucu çarpması duyuldu. Ve generalin kanını buz gibi yapan alçak bir kahkaha yükseldi. Çığlığı tekrarlayan Palantides döndü ve pavyona koştu. Conan'ın güçlü bedenini halının üzerine uzanmış görünce tekrar bağırdı. Kralın büyük, 250 kılıcı elinin yakınındaydı. Kırık bir çadır direği ise darbenin nereye düştüğünü gösteriyordu. Palantides'in kılıcı kınından çıkmıştı. Çadıra sertçe baktı ama hiçbir şey bakışlarıyla karşılaşmadı. Kral ve kendisi dışında her yer boştu.
Tıpkı bıraktığı gibi. Majesteleri, Palantides, düşen devin yanına diz çöktü. Conan'ın gözleri açıktı, tam bir bilinç ve tanımayla ona bakıyordu. Dudakları kıvrandı ama bir ses çıkmadı. Hareket edemiyor gibi görünüyordu. Dışarıdan sesler geliyordu. Palantides hızla ayağa kalktı ve kapıya yöneldi. Kraliyet silahdarları ve çadırı koruyan şövalyelerden biri orada duruyordu. "İçeride bir ses duyduk," dedi şövalye özür dilercesine. "Kral ile her şey yolunda mı?" Palantides ona şüpheli baktı, "Bu gece pavyona giren ya da çıkan kimse olmadı mı?" "Sizden başkası değil, efendim," diye cevapladı şövalye. Ve Palantides onun dürüstlüğünden şüphe edemezdi. "Kral sendeledi ve kılıcını düşürdü," dedi Palantides kısaca. "Görevinize dönün." Şövalye arkasını döndüğünde, general gizlice 5 kraliyet silahdarına işaret etti. Onlar içeri girdiğinde kapıyı sıkıca çekti. Kralın halının üzerinde uzanmış halini görünce sarardılar. Ama Palantides'in hızlı bir hareketi ünlemlerini durdurdu. General tekrar onun üzerine eğildi ve Conan yine konuşmak için çaba gösterdi. Şakaklarındaki damarlar ve boynundaki teller şişmişti, bu onun çabasını gösteriyordu. Sonunda başını yerden kaldırdı, sesi mırıldanarak ve yarı anlaşılır şekilde çıktı. "Köşedeki şey, o şey." Palantides başını kaldırdı ve korkuyla etrafına baktı. Lamba ışığında silahdarların solgun yüzlerini, pavyonun duvarlarında pusuya yatmış kadife gölgeleri gördü. "Hepsi bu kadardı. Burada hiçbir şey yok, majesteleri," dedi. "Oradaydı. Köşedeki gölgede çömelmişti," diye mırıldandı kral. Aslan yelesini andıran başını sağa sola sallayarak kalkmaya çalışıyordu. Bir adam. En azından bir adama benziyordu. Mumya bandajı gibi bezlere sarılmıştı, etrafına yıpranmış bir pelerin ve bir kapüşün almıştı. Gördüğüm tek şey, gölgeler içindeki gözleriydi. Siyah mücevherler gibiydiler. Ona saldırdım ve kılıcımı salladım ama onu tamamen kaçırdım. Krom bilir nasıl oldu. Ve onun yerine o direği parçaladı. Bileğimi yakaladı, dengemi kaybettim, parmakları sıcak demir gibi yanıyordu. Tüm gücüm tükendi, zemin kalktı ve bana bir sopa gibi çarptı. Sonra o gitti, ben yere düştüm ve... Lanet olsun ona. Hareket edemiyorum. Felç oldum. Palantides devin elini kaldırdı ve teni ürperdi. Kralın bileğinde uzun, ince parmakların mavi izleri vardı. Hangi el o kadar sert tutabilirdi ki, bu kalın bilekte iz bıraksın? Palantides, çadıra koşarak girerken duyduğu o alçak kahkahayı hatırladı. Soğuk ter teninden damlıyordu. Conan gülmemişti. "Bu şeytani bir şey," diye fısıldadı titreyen bir silahdar. "Adamlar diyor ki karanlığın çocukları Taraskus için savaşıyor." "Sessiz ol," diye emretti Palantides sertçe. Dışarıda, şafak yıldızları karartıyordu. Hafif bir rüzgar yükseldi, zirvelere ulaştı ve 1000 trompetin sesini getirdi. Bu ses, kralın güçlü bedeninde sarsıcı bir ürperti yaydı. Yine şakaklarındaki damarlar düğümlendi, onu ezen görünmez zincirleri kırmaya çalışıyordu. "Bana zırhımı takın ve beni eğerime bağlayın," diye fısıldadı. "Ben, henüz saldırıya liderlik edebilirim." Palantides başını salladı, bir silahdar ise generalin pelerinini çekiştirdi. "Efendim, eğer ordu kralın bu halde olduğunu öğrenirse kayboluruz. Sadece o bizi bugün zafere götürebilirdi. Onu kürsüye kaldırmama yardım edin," diye yanıtladı general. İtaat ettiler, çaresiz devi kürklerin üzerine yatırdılar ve üzerine ipek bir pelerin serdiler. Palantides 5 silahdara döndü ve konuşmadan önce uzun süre solgun yüzlerini inceledi. "Bu çadırda ne olduğuna dair dudaklarımız sonsuza dek kapalı kalmalı," dedi sonunda. "Akilonya krallığı buna bağlı. Biriniz gidin ve bana Pelyan mızrakçılarının kaptanı olan Subay Valenus'u getirin." Silahdar eğildi ve çadırdan aceleyle çıktı. Palantides ise dışarıda trompetler çalarken, davullar gürlerken ve şafak vakti kalabalıkların uğultusu yükselirken sarsılmış krala bakıyordu. Kısa süre sonra silahdar, subayla birlikte geri döndü. Valenus, uzun boylu, geniş ve güçlü. Tıpkı kral gibi yapılı bir adamdı, onun gibi kalın siyah saçları vardı. Ama gözleri griydi ve yüz hatlarıyla Conan'a benzemiyordu. "Kral garip bir hastalığa tutuldu," dedi Palantides kısaca. "Büyük bir onur senindir. Bugün onun zırhını giyip ordunun başında sen bineceksin. Kimse kralın bilmediğini bilmemeli. Bu, bir insanın hayatını seve seve feda edebileceği bir onurdur," dedi kaptan kekeleyerek. Bu öneri karşısında büyülenmişti. "Mitra, izin ver ki bu büyük güveni boşa çıkarmayayım.
Düşmüş kral, kalbini kemiren acı, öfke ve aşağılanmayla, yanan gözlerle bakarken. Silahdarlar Valenus'un üzerindeki zırhlı gömleği, miğferi ve ayak parçalarını çıkardılar. Ona Conan'ın siyah plaka zırhını giydirdiler. Ejderha armalı miğferini başına taktılar. Üzerine, göğsünde altınla işlenmiş kraliyet aslanı olan ipek paltoyu geçirdiler. Mücevherli kabzası olan geniş kılıcı, altın kumaş kınlı. Geniş altın tokalı bir kemerle desteklediler. Onlar çalışırken, dışarıda trompetler çınlıyor, silahlar çarpışıyor ve nehrin karşısında. Ordular yerlerini aldıkça derin bir kükreme yükseliyordu. Tamamen silahlanmış olan Valenus diz çöktü ve miğferinin tüylerini kürsüde yatan şeyin önünde eğdi. "Lordum kral, Mitra, bu zırhı bugün onurlandırmama izin versin. Bana Taraskus'un kafasını getir, seni baron yaparım." Stres altında, Conan'ın medeniyet maskesi acıyla düşmüştü. Gözleri alevlenmişti. Dişlerini öfke ve kan hırsıyla. Tıpkı Kimmer tepelerindeki en barbar kabilelerin savaşçıları gibi sıktı. Akilonyan ordusu dizildi. Uzun sert mızrakçılar ve parlak çelik giymiş atlılar. Kraliyet pavyonundan, siyah zırhlı dev bir figür ortaya çıktı. Dört seyis tarafından tutulan siyah aygırının eğerine doğru yaylanırken, ordudan, dağları sarsan bir kükreme yükseldi. Savaşçı krallarını kılıçlarını sallayarak, alkışlarla gürleyerek selamladılar. Altın zırhlı şövalyeler, zırhlı mızrakçılar, zırhlı paltolar. Miğferler ve sol ellerinde uzun yaylarıyla deri pantolonlu okçular. Vadinin karşı tarafındaki ordu da hareket halindeydi. Nehre doğru, uzun ve hafif yamaçtan aşağıya doğru koşuyordu. Çelikleri parlıyor. Atlarının ayaklarında sabah sisleri dönüyordu. Akilonyan ordusu onları karşılamak için yavaşça ilerledi. Zırhlı atların ölçülü adımları toprağı sarsıyordu. Sabah rüzgarında ipek kıvrımlarıyla uzun uzun savrulan pankartlar. Mızraklar, dikenli bir orman gibi sallanıyordu. Alçaldılar ve battılar, sancakları etraflarında dalgalanıyordu. Kraliyet pavyonunu, dillerini tutabilen, ciddi, sessiz 10 gazi silahlı adam koruyordu. Çadırda duran bir seyis, kapıdaki bir yarıktan dışarıyı izliyordu. Büyük ordunun içinde, ordunun başındaki o aygırın üzerinde binenin Conan olmadığını. Bu sırdaki birkaç kişi dışında hiç kimse bilmiyordu. Akilonyan ordusu geleneksel düzenini almıştı. En güçlü kısım, tamamen ağır silahlı şövalyelerden oluşan merkezdi. Kanatlar ise daha küçük süvari topluluklarından, atlı silahlı adamlardan oluşuyor. Çoğunlukla mızrakçılar ve okçular tarafından destekleniyordu. Sonuncular, Batı Marçıs'tan gelen, deri ceketli ve demir başlıklı, orta boylu, sağlam yapılı Bosonlulardı. Nemedyan ordusu da benzer bir düzenle ilerledi ve iki ordu, merkezlerin önündeki kanatlarıyla nehre doğru hareket etti. Merkezdeki Akilonyan ordusunda, büyük aslan bayrağı, siyah aygırın üzerindeki çelik giysili figürün üzerinde siyah kıvrımlarla dalgalandı. Ama kraliyet çadırındaki kürsüsünde Conan, ruhu acı içinde inliyor ve tuhaf, putperest yeminleriyle lanetler okuyordu. "Ordular birlikte hareket ediyor," dedi seyis, kapıdan izleyerek. "Trampetlerin çaldığını duyun. Ha! Yükselen güneş, gözlerimi kamaştırana kadar mızrak başlarına ve kasklara ateş saçıyor. Nehri kızıla döndürüyor. Evet, bugün bitmeden nehir gerçekten kızıl olacak." Düşman nehre ulaştı. Şimdi oklar, orduların arasında güneşi gizleyen keskin bulutlar gibi uçuyor. Ha! İyi atış, okçular, Bosonlular üstün, onlara kulak verin, bağırıyorlar. Kralın kulaklarına, trompet ve çınlayan çelik seslerinin üzerinde. Bosonluların mükemmel bir uyum içinde yaylarını çekip serbest bırakırken attıkları derin ve şiddetli bağırışları, hafifçe de olsa ulaştı. Düşman okçuları, şövalyeleri nehre girerken bizim okçularımızı oyunda tutmaya çalışıyor, dedi seyis. Kıyılar dik değil, su kenarına doğru eğimli. Şövalyeler geliyor, söğütleri kırıyorlar. Mitra adına. Kumaş boyundaki oklar zırhlarının her çatlağına ulaşıyor. Atlar ve adamlar suya batıyor, mücadele ediyor ve çırpınıyor. Derin değil, akıntı hızlı da değil. Ama orada insanlar boğuluyor, zırhları ve çıldıran atlar tarafından ezilerek sürükleniyor. Şimdi Akilonya şövalyeleri ilerliyor. Suya binip Nemedya şövalyeleriyle savaşıyorlar. Su, atların karnında dönüyor ve kılıçların çıngırtısı sağır edici. "Krom," diye patladı Conan'ın dudaklarından acı içinde. Hayat, damarlarına yavaş yavaş geri dönüyordu.
Ama yine de o güçlü bedenini kürsüden kaldıramıyordu. Kanatlar kapanıyor, dedi Seyis. Mızrakçılar ve kılıç ustaları, dereyi teslim etmek için göğüs göğüse dövüşüyor ve arkalarındaki okçular oklarını kullanıyor. Mitra adına, Nemedyan arbaletçileri ciddi şekilde zorlanıyor ve Bosonlular, oklarını arkadaki sıralara ulaştırmak için yaylarını kaldırıyor. Merkezleri bir adım bile kazanamadı, kanatları dereden yukarıya doğru, yine geri itiliyor. Krom, Ymir ve Mitra, diye öfkelendi Conan. Tanrılar ve şeytanlar. Savaşa ulaşıp, ilk darbede ölmek için neler vermezdim. Uzun ve sıcak gün boyunca, dışarıda savaş bir fırtına gibi, bir gök gürültüsüyle devam etti. Vadi, okların ıslık sesi eşliğinde, kalkanların parçalanması ve mızrakların çarpışmasıyla sallanıp karşı saldırıya geçti. Ama Akilonya ordusu sıkı bir şekilde durdu. Bir keresinde kıyıdan geri çekilmelerine rağmen, siyah aygırın üzerinde dalgalanan siyah bayrakla yapılan bir karşı saldırı, kaybedilen toprakları geri kazandı. Dere kıyısında demir bir sur gibi durdular ve sonunda Seyis, Conan'a Nemedyanların nehirden geri çekildiği haberini verdi. Kanatları şaşkın, diye bağırdı. Şövalyeleri kılıç savaşından geri çekiliyor. Ama o da ne? Pankart harekete geçti. Ortadan dereye doğru süpürülüyor. Mitra adına, Valenus orduyu nehrin karşı tarafına geçiriyor. Aptal, diye homurdandı Conan. Belki de bir hile. Pozisyonunu korumalıydı. Şafak'ta Prospero, Poitania askerleriyle birlikte burada olacak. Şövalyeler okey yağmuruna doğru sürüyor, diye bağırdı Seyis. Ama tereddüt etmiyorlar. Devam ediyorlar. Geçtiler. Yamaca doğru koşuyorlar. Palantides kanatlarını nehrin karşısına fırlattı ve onları destekledi. Yapabileceği tek şey buydu. Aslan bayrağı, uğultunun üzerinde eğilip sendeleyerek duruyor. Nemedya şövalyeleri direniyor. Kırıldılar. Geri çekiliyorlar. Sol kanatları tam bir kaçış halinde ve mızrakçılarımız onları koşarken kesiyor. Valenus'u görüyorum, deli gibi biniyor, vuruyordu. Dövüş tutkusuyla kendinden geçmiş. Artık adamlar Palantides'e bakmıyor. Valenus'u takip ediyorlar, kapalı miğferi yüzünden onu Conan sanıyorlar. Ama bakın, onun deliliğinde bir yöntem var. Alandan geniş bir kavis çizerek, ordunun en iyisi olan 5000 şövalyeyle Nemedyan cephesini sarıyor. Nemedyanların ana ordusu şaşkınlık içinde. Ve bakın, onların kanadı uçurumlar tarafından korunuyor. Ama korumasız bir geçit var. Evet, Nemedyan hatlarının arkasında yeniden açılan büyük bir yarık gibi. Mitra aşkına, Valenus fırsatı görüp değerlendiriyor. Kanatları önünde sürüyor, şövalyelerini o dar geçide doğru yönlendiriyor. Ana savaşın geniş bir yanından dönüyorlar, mızrakçıların sırasını kesiyorlar, geçide saldırıyorlar. Pusu, diye bağırdı Conan, doğrulmaya çalışarak. Hayır, diye coşkuyla bağırdı Seyis. Tüm Nemedyan ordusu tam görüş alanında. Yıkımı unutmuşlar. Bu kadar geri itilmeyi hiç beklemiyorlardı. Ah, aptal. Aptal Taraskus, böyle bir hata nasıl yapılır? Ah, mızrakların ve sancakların, Nemedyan hatlarının ötesindeki uzak ağızdan döküldüğünü görüyorum. O rütbeleri arkadan sarıyorlar. Mitra, bu ne? Çadırın duvarları sarhoşça sallanırken sendeledi. Uzaktaki savaşın gök gürültüsü arasından, tarif edilemez derecede uğursuz, derin bir kükreme yükseldi. Kayalıklar sarsıldı, diye bağırdı Seyis. Ah, tanrılar, bu da ne? Nehir yatağından köpürerek taşıyor ve zirveler çöküyor. Saha sallanıyor, atlar ve zırhlı biniciler devrildi. Kayalıklar, uçurumlar düşüyor. Sözleriyle birlikte güçlü bir gürültü, bir gök gürültüsü sarsıntısı geldi ve yer titredi. Savaşın gürültüsünün üzerinde, çılgın bir korkunun çığlıkları duyuldu. Uçurumlar çöktü, diye bağırdı öfkeli Seyis. Geçit çukuruna kadar inip içindeki tüm canlıları ezdiler. Toz ve düşen taşlar arasında aslan bayrağının bir an sallandığını, sonra kaybolduğunu gördüm. Ha, Nemedyanlar zafer çığlıkları atıyor. Bağırsınlar, çünkü uçurumların çöküşü en cesur 5000 şövalyemizi yok etti. Dinleyin. Conan'ın kulağına, çılgınca yükselen devasa bir ses seli geldi. Kral öldü. Kral öldü. Kaçın, kaçın. Kral öldü. Yalancılar, diye nefes nefese konuştu Conan. Köpekler, alçaklar, korkaklar. Ah, Krom. Keşke ayağa kalkabilsem. Kılıcımı dişlerimin arasında tutup nehre kadar sürünürdüm. Söyle çocuk, kaçıyorlar mı? Evet, diye hıçkırarak konuştu Seyis.
Nehre doğru kıvrılıyorlar, fırtına öncesindeki köpükler gibi kırılmış, savruluyorlar. Palantides'in bu sel dalgasına karşı durmaya çalıştığını görüyorum. Yere düştü ve atlar onu eziyor. Nehir, şövalyeler, okçular, mızrakçılarla, deli gibi birbirine karışmış bir yıkım seli gibi akıyor. Nemedyanlar peşlerini bırakmıyor, onları mısır gibi biçiyorlar. But nehrin bu tarafında direnecekler, diye bağırdı kral. Şakaklarından ter damlayan bir çabayla, kendini dirseklerinin üzerine kaldırdı. Hayır, diye bağırdı Seyis. Yapamazlar. Kırıldılar. Tamamen kırıldılar. Aman tanrılar, bugünü görecek kadar yaşamalı mıydım? Sonra görevini hatırladı ve yoldaşlarının kaçışını sakince izleyen, ayakta duran silahlı askerlere bağırdı, bir at bulun, çabuk. Ve kralı üzerine çıkarmama yardım edin. Burada beklemeye cesaret edemeyiz. Ama onlar emri yerine getiremeden, fırtınanın ilk dalgası üzerlerine çöktü. Şövalyeler, mızrakçılar ve okçular. İpler ve bagajlar üzerinde tökezleyerek çadırların arasından kaçtı. Onlara karışan Nemedyan binicileri ise önlerine çıkan her yabancı figüre sağa sola vuruyordu. Çadır halatları kesildi, yüzlerce yerde yangın yükseldi ve yağmalama çoktan başladı. Conan'ın çadırındaki kasvetli muhafızlar durdukları yerde, vurup iterek öldüler. Ezilmiş cesetlerinin üzerinden fatihlerin toynakları geçiyordu. Ama Seyis, çadırın kapak kapısını yakından çekmişti ve katliamın o kafası karışmış deliliği içinde, pavyonda birinin olduğunu kimse fark etmedi. Kaçış ve kovalamaca hızla geçti, vadide yukarıya doğru ilerledi. Seyis hemen dışarı baktı ve açıkça kraliyet çadırını hedefleyen, yaklaşan bir grup adam gördü. İşte Nemedya kralı, 4 yoldaşı ve Seyisiyle geliyor, dedi. Teslim olmanı kabul edecektir, adil efendim. Şeytanın kalbini teslim et, diye tısladı kral. Kendini oturur pozisyona zorlamıştı. Bacaklarını acı verici bir şekilde kürsüden aşağı salladı, sarhoş gibi sersemledi. Seyis ona yardım etmek için koştu ama Conan onu itti. Bir çadır direğine asılı duran uzun yayı ve okları işaret ederek, "O yayı ver bana," diye emretti. "Ama majesteleri," diye bağırdı Seyis büyük bir huzursuzlukla. Savaş kaybedildi. Kraliyet kanından birine yakışan, onurlu bir şekilde teslim olmaktır. "Benim kraliyet kanım yok," diye yere tükürdü Conan. "Ben bir barbarım ve bir demirciyim." Yayı ve bir oku çekip çıkardı, pavyonun çıkışına doğru sendeleyerek ilerledi. Çıplak, devasa uzuvlarını, büyük ve tüylü göğsünü ortaya çıkaran deri pantolonu ve kolsuz gömleğiyle, kara yelesinin altından parlayan mavi gözleriyle o kadar görkemliydi ki, Seyis, tüm Nemedyan ordusundan çok, kendi kralından korkarak geri çekildi. Genişçe bastığı bacaklarıyla, sarhoş bir halde kapı kapağını yırtarak açtı ve gölgenin altından sendeleyerek çıktı. Nemedya kralı ve yoldaşları atlarından inmişlerdi. Karşılarında bir hayalet gibi beliren bu figürü görünce hayranlıkla aniden durdular. "İşte buradayım, çakallar," diye bağırdı Kimörlü. "Ben kralım. Ölüm size, köpek kardeşler." Oku kafasına kadar çekti ve serbest bıraktı. Mil, bizzat Taraskus'un yanında duran şövalyenin göğsünde tüy gibi kayboldu. Conan, yayı Nemedya kralına doğru fırlattı. "Lanet olsun titrek elime. Cesaretiniz varsa içeri girin ve beni alın." Dengesiz bacaklarla geriye doğru sendeleyerek omuzlarını bir çadır direğine dayadı. Dik durarak, büyük kılıcını iki eliyle birden kaldırdı. "Mitra adına, kral buradaymış," diye yemin etti Taraskus. Hızla etrafına baktı ve güldü. O diğeri, zırhın içindeki bir çakaldı. "İçeri girin köpekler, ve kafasını alın." Kraliyet amblemini taşıyan 3 muhafız asker krala saldırdı. Biri Seyis'i bir gürz darbesiyle yere serdi. Diğer ikisi ise o kadar şanslı değildi. İlk asker kılıcıyla içeri koşarken, Conan onu geniş bir darbeyle karşıladı. Zırh halkalarını ve kumaşı kesen kılıç, Nemedyan askerinin kolunu ve omzunu vücudundan ayırdı. Ceset, geriye doğru yatarak yoldaşının bacaklarının üzerine düştü. Adam tökezledi ve daha toparlanamadan, büyük kılıç göğsünden içeri girdi. Conan zor bir nefes alarak çeliğini çıkardı ve sendeleyerek geri çekilip çadır direğine yaslandı. Büyük uzuvları titriyor, göğsü kalkıp iniyor, ter yüzünden ve boynundan süzülüyordu. Ama gözleri vahşi bir coşkuyla parladı ve nefes nefese haykırdı. "Neden uzakta duruyorsun, Belverus'un köpeği? Ben sana ulaşamıyorum, gel ve öl." Taraskus tereddüt etti, kalan silahlı askere ve Seyis baktı.
Zayıf, sert yapılı bir adam zırhıyla bir adım öne çıktı. Boyut ve güç olarak dev Kimmeryalı'dan çok daha düşüktü ama tam zırhlıydı ve tüm Batı ülkelerinde tanınan bir kılıç ustasıydı. Ama seyisi kolunu yakaladı. Hayır majesteleri, hayatınızı boşa harcamayın. Okçuları çağıracağım, bu barbarı, tıpkı aslanları vurduğumuz gibi vurup indirecekler. Dövüş devam ederken hiçbiri yaklaşan arabayı fark etmemişti. Araba şimdi tam önlerinde durdu. Ama Conan, omuzlarının üzerinden bakınca bunu gördü ve omurgasından garip bir ürperti yayıldı. Aracı çeken siyah atların görünüşünde doğal olmayan bir şeyler vardı. Ama kralın dikkatini asıl çeken, aracın içindekiydi. Uzun boylu, mükemmel yapılıydı, uzun, süslemesiz bir ipek cübbe giymişti. Bir şemits başlığı takmıştı ve başlığın alt kıvrımları, karanlık, manyetik gözleri hariç tüm yüz hatlarını gizliyordu. Şahlanan atları dizginleyen elleri beyaz ama güçlüydü. Conan, tüm ilkel içgüdüleri uyanmış halde yabancıya sertçe baktı. Bu örtülü figürden yayılan bir tehdit ve güç havası hissetti. Tıpkı bir yılanın yolunu işaret eden, uzun otların rüzgarsız dalgalanması kadar belirgin bir tehdit. Selam, Haltotun, diye bağırdı Taraskus. İşte Akilonya kralı. Düşündüğümüz gibi heyelanda ölmemiş. Biliyorum, diye yanıtladı diğeri, nasıl bildiğini söylemeden. Şu anki niyetiniz nedir? Okçuları çağırıp onu öldüreceğim, diye yanıtladı Nemedyan. Yaşadığı sürece bizim için tehlikeli olacak. Ama bir köpeğin bile bir faydası vardır, diye yanıtladı Haltotun. Onu canlı yakalayın. Conan boğuk bir şekilde güldü. Gelin ve deneyin, diye meydan okudu. Eğer bu hain bacaklarım izin verseydi, seni o arabadan bir oduncunun ağacı doğradığı gibi doğrardım. Ama beni asla canlı yakalayamayacaksınız, lanet olsun. Korkarım ki doğruyu söylüyor, dedi Taraskus. Adam bir barbar, yaralı bir kaplanın anlamsız vahşiliğine sahip. Okçuları çağırayım. Beni izleyin ve bilgelik öğrenin, diye tavsiye verdi Haltotun. Elini cübbesinin içine soktu ve parlayan bir şey çıkardı, parıldayan bir küre. Bunu aniden Conan'a fırlattı. Kimmerly, temas anında kılıcıyla onu küçümseyerek kenara vurdu. Keskin bir patlama, beyaz, kör edici bir alev. Ve Conan, bilincini kaybederek yere fırlatıldı. Öldü mü? Taraskus'un tonu, bir sorudan çok bir tespitti. Hayır, ama baygın, birkaç saat içinde kendine gelecektir. Adamlarına emir ver, kollarını ve bacaklarını bağlayıp arabama kaldırsınlar. Taraskus bir hareketle bunu yaptırdı ve kendinden geçmiş kralı, yükünden dolayı homurdayan arabaya ittiler. Haltotun, vücudunun üzerine kadife bir pelerin fırlattı. Böylece içeri bakabilecek herkesten tamamen gizlenmiş oldu. Dizginleri ellerine aldı. Belverus'a gidiyorum, dedi. Amalrik'e söyle, eğer bana ihtiyacı olursa oradayım. Ama Conan ortadan çekilmiş, ordusu parçalanmışken, mızrak ve kılıç, fetih için yeterli olmalı. Prospero sahaya 10.000'den fazla adam çıkaramaz. Şüphesiz savaş haberini duyunca Tarantia'ya geri çekilecektir. Amalrik'e, Valerius'a ya da herhangi birine onu yakaladığımızdan bahsetmeyin. Bırakın Conan'ın uçurumların çöküşünde öldüğünü düşünsünler. Silahlı askere uzun bir süre baktı. Öyle ki muhafız bu inceleme altında huzursuzca gerildi, hareket etti. Belindeki ne? Diye sordu Haltotun. Kemerim efendim, eğer hoşnut kalırsanız, diye kekeledi muhafız hayranlık içinde. Yalan söylüyorsun. Haltotun'un kahkahası bir kılıç ucu kadar acımasızdı. O zehirli bir yılan. Belinde bir sürüngen taşımak ne büyük aptallık. Adam korkuyla büyümüş gözlerle aşağıya baktı. Ve dehşet içinde, kuşağının tokasının kendisine doğru kalktığını gördü. Bu bir yılan başıydı. Kötü gözleri ve damlayan dişleri gördü. Tıslama sesini duydu ve bedenindeki o iğrenç teması hissetti. Korkunç bir çığlık attı ve çıplak eliyle ona vurdu, dişlerin eline geçtiğini hissetti. Sonra sertleşti ve ağır bir şekilde yere düştü. Taraskus başını eğip ifadesizce ona baktı. Yerde duran şey sadece deri bir kemer ve muhafızın avucuna sıkışmış sivri bir tokaydı. Haltotun, hipnotik bakışlarını Taraskus'un seyisine çevirdi. Adam kül gibi oldu ve titremeye başladı. Ama kral araya girdi, hayır, ona güvenebiliriz. Büyücü dizginleri gerdi ve atları sürdü. Bu işin gizli kalmasına dikkat edin. Eğer bana ihtiyaç duyulursa, Orastiz'in hizmetkarı Altaro'ya izin verin. Ona öğrettiğim gibi beni çağırsın. Ben senin Belverus'taki sarayında olacağım. Taraskus selam vermek için elini kaldırdı.
Ama uzaklaşan o büyüleyici adamın arkasından bakarken yüz ifadesi hiç de hoş değildi. "Kimörlüğü neden bağışladı ki?" diye fısıldadı korkmuş Seyis. "Ben de merak ediyorum," diye homurdandı Taraskus. Gürültülü arabanın arkasında, savaştan ve kovalamacadan gelen o boğuk kükreme, yavaşça mesafelerin arasında kayboldu. Batmakta olan güneş, kayalıkları kızıl bir alevle çevrelemişti ve araba, doğuya doğru, uçan mavi gölgelerin arasına doğru ilerledi. Haltotun'un arabasındaki o uzun yolculuktan, Conan hiçbir şey bilmiyordu. Bronz tekerlekler taşlar üzerinde çarpışırken, ölü bir adam gibi yatıyordu. Dağ yolları ve verimli vadilerin derin çimenleri arasında süzülen ve sonunda engebeli yüksekliklerden inerek, ritmik bir şekilde guruldayan, zengin çayır arazilerinden dolanan geniş, beyaz yol boyunca, Belverus'un duvarları uzanıyordu. Şafaktan hemen önce, hafif bir hayat canlanması hissetti. Bir seslerin mırıltısı, ağır menteşelerin inlemesi. Üzerindeki pelerinin bir yarından, meşalelerin parlak parıltısında hafifçe gördü. Büyük, siyah bir kapı kemeri ve silahlı adamların sakallı yüzleri. Meşaleler, mızrak uçlarından ve miğferlerinden adeta ateş saçıyordu. "Savaş nasıl geçti güzel efendim?" dedi hevesli bir ses, Nemedyan diliyle. "Tabii ki biz kazandık," diye kısa bir cevap verdi biri. Akilonya kralı öldürüldü ve ordusu bozguna uğratıldı. Heyecanlı sesler yükseldi. Ve bir sonraki anda, sokaklarda dönen araba tekerleklerinin sesinde boğuldu. Dönen kenarlardan altın kıvılcımlar parlıyordu. Haltotun, atlarını kemerden geçiriyordu. Ama Conan, muhafızlardan birinin mırıldandığını duydu, sınırın ötesinden Belverus'a. Gün batımı ile şafak arasında. Ve atlar neredeyse hiç terlememiş. Mitra adına, onlar. Sonra sessizlik sesleri yuttu, sadece gölgeli sokakta, toynak ve tekerleklerin şakırtısı kaldı. Duydukları, Conan'ın beynine kazınmıştı ama bunun onun için hiçbir önemi yoktu. O, duyan ve gören ama anlamayan, akılsız bir otomatın gibiydi. Manzaralar ve sesler, anlamsızca akıyordu üzerinden. Yine derin bir halsizliğe daldı. Savaş arabası derin, yüksek duvarlı bir avluda durduğunda ve birçok el tarafından oradan kaldırıldığında, bunu sadece hafifçe fark edebildi. Kıvrımlı bir taş merdivenle yukarı ve aşağı inerek, uzun, loş bir koridordan geçtiler. Fısıltılar, gizli adımlar, alakasız sesler yükseldi, etrafında hışırtılı, anlamsız ve uzaklarda. Ama nihai uyanışı, ani ve kristal netliğindeydi. Dağlardaki savaş ve sonrasında gelişen olaylar hakkında artık tam bir bilgiye sahipti. Ve nerede olduğunu çok iyi biliyordu. Kadife bir kanepede yatıyordu. Önceki günkü gibi giyinmişti ama uzuvları zincirlerle doluydu. Kendisinin bile kıramayacağı zincirlerle. İçinde bulunduğu oda, hüzünlü bir ihtişamla döşenmişti. Duvarlar siyah kadife duvar halılarıyla kaplıydı, zeminde ise ağır, mor halılar seriliydi. Ne bir kapı, ne de bir pencere izi vardı. Tavandan sarkan, tuhaf bir şekilde oyulmuş altın lamba, her şeyin üzerine parlak bir ışık saçıyordu. O ışıkta, önünde gümüş, taht benzeri bir sandalyede oturan figür. Gerçek dışı ve fantastik görünüyordu. Silüeti, giydiği ipek cübbe ile daha da belirsizleşmişti. Ama yüz hatları, o belirsiz ışıkta doğal olmayan bir şekilde seçiliyordu. Neredeyse, adamın kafasında garip bir nimbus oynuyor gibiydi. Sakallı yüzü, bu mistik ve hayaletli odadaki tek kesin, tek belirgin gerçeklikti. Muhteşem bir yüzdü, klasik bir güzelliğe sahipti. Gerçekten de, bu sakinlikte huzursuz edici bir şey vardı. İnsan bilgisinin ötesinde bir vakar, insan güvencesinin ötesinde derin bir kesinlik. Ayrıca, Conan'ın bilincinin arkasında huzursuz edici bir tanıdıklık hissi kıpırdadı. Bu adamın yüzünü daha önce hiç görmediğini çok iyi biliyordu. Ama bu hatlar, ona bir şeyi ya da birini hatırlatıyordu. Sanki kabuslarda insanı rahatsız eden bir rüya görüntüsüyle, aniden canlı canlı karşılaşmak gibiydi. "Sen kimsin?" diye sordu kral ısrarcı bir şekilde, zincirlerine rağmen oturmaya çalışarak. "İnsanlar bana Haltotun der," diye yanıtladı adam, güçlü, altın gibi bir sesle. "Burası neresi?" diye sordu Kimörlü bu kez. "Belverus'taki Kral Taraskus'un sarayında bir oda." Conan şaşırmadı. Belverus başkenti, aynı zamanda sınıra çok yakın, en büyük Nemedyan şehriydi. "Peki Taraskus nerede?" "Orduyla birlikte." "Peki," diye hırladı Conan.
Eğer beni öldürmek istiyorsan, neden yapmıyorsun? Bir an önce bitir şu işi. Seni kralın okçularından kurtarıp, Belverus'ta öldürmek için getirmedim. Diye cevap verdi Haltotun. Bana ne yaptın lanet olası, diye sordu Conan. Bilincini patlattım, diye yanıtladı Haltotun. Nasıl olduğunu anlatsam da anlayamazsın. Kara büyü diyebilirsin buna. Conan zaten bu sonuca varmıştı ve başka bir şey üzerinde düşünüyordu. Hayatımı neden bağışladığını anlıyorum sanırım, diye mırıldandı. Amalric, işler ters giderse beni Valerius'a karşı bir koz olarak tutmak istiyor. Ve Akilonya'nın kralı olmak istiyor. Tor baronu Valerius'u tahtıma oturtma hamlesinin arkasında o var. Ve eğer Amalric'i birazcık tanıyorsam, Valerius'un sadece bir kukla olmasını istiyor. Tıpkı şu anki Taraskus gibi. Amalric senin yakalandığından haberdar değil, diye yanıtladı Haltotun. Valerius'un da haberi yok. İkisi de senin Valkya'da öldüğünü düşünüyor. Conan, adama sessizce bakarken gözlerini kıstı. Bütün bunların arkasında bir beyin olduğunu hissetmiştim, diye mırıldandı. Ama bunun Amalric olduğunu sanıyordum. Amalric, Taraskus ve Valerius. Hepsi senin ipinde birer kukla gibi mi dans ediyor yani? Sen kimsin? Ne fark eder? Sana söylesem de inanmazsın. Peki ya ben, seni tekrar Akilonya tahtına oturtabileceğimi söylesem? Conan'ın gözleri ona bir kurt gibi baktı. Fiyatın ne? Bana itaat etmen. Teklifin cehenneme gitsin, diye hırladı Conan. Ben bir kukla değilim. Tacımı kılıcımla kazandım. Ayrıca, istediğinde Akilonya tahtını alıp satma gücünü kendinde nasıl buluyorsun? Krallık henüz fethedilmedi, bir savaş, savaşı belirlemez. Sen sadece kılıçlara karşı savaşıyorsun, diye yanıtladı Haltotun. Savaştan önce çadırında seni deviren şey ölümlü bir kılıç mıydı? Hayır. O, karanlığın çocuğuydu, uzayın bir çocuğuydu. Parmakları, kara körfezlerin donmuş soğukluğuyla alev alev yanan. Damarlarındaki kanı ve iliğini donduran bir çocuktu. O kadar soğuktu ki, etini beyaz, sıcak bir demir gibi yakıyordu. Peki, şövalyelerini o dar geçide sürükleyen şey sadece şans mıydı? Uçurumların üzerlerine yıkılmasına sebep olan bir şans mı? Conan ona sessizce baktı. Omurgasında bir ürperti hissetti. Barbar mitolojisinde büyücüler ve cadılar bolca vardı. Her aptal, bu adamın sıradan bir insan olmadığını anlayabilirdi. Conan, onu sıradan dünyadan ayıran açıklanamaz bir şey hissetti. Zaman ve mekanın ötesinden gelen yabancı bir hava. Muazzam ve karanlık bir antik çağın kokusu. Ama inatçı ruhu, irkilmeyi reddetti. Uçurumların düşüşü bir şanstı, diye mırıldandı acımasızca. O haine saldırmak, her adamın yapacağı bir şeydi. Öyle değil. Normalde böyle bir tuzağa sürüklenmezdin. Bir tuzak kurulduğundan şüphelenirdin. Ne medyan yalanının gerçek olduğundan emin olana kadar, o nehri asla ilk seferde geçmezdiniz. Hipnotik yönlendirmeler. Savaşın çılgınlığında bile zihnine dokunmasaydı. Seni sinirlendirip körü körüne tuzağa koşturmasaydı. Ve senin kılığına giren o daha zayıf adamı da etkilemeseydi, bunlar olmazdı. O zaman tüm bunlar planlanmışsa, diye şüpheyle homurdandı Conan. Hepsi ordumu tuzağa düşürmek için bir komploysa. Neden o, karanlığın çocuğu, beni çadırımda öldürmedi? Çünkü seni canlı almak istedim. Palantides'in senin zırhınla başka bir adamı savaşa göndereceğini tahmin etmek için büyüye gerek yoktu. Seni canlı ve yaralanmamış olarak istedim. Benim düzenime uyabilirsin. Sende, müttefiklerimin kurnazlığından çok daha büyük, hayati bir güç var, kötü bir düşmansın. Ama iyi bir vasal olabilirsin. Conan bu kelimeye acımasızca tükürdü. Haltotun ise onun öfkesini görmezden gelerek, yakındaki bir masadan kristal bir küre aldı ve önüne koydu. Küreyi hiçbir şekilde desteklemedi, hiçbir yere koymadı, ama küre, havada. Sanki demir bir kaideye yaslanmış gibi sağlam ve hareketsizce asılı kaldı. Conan bu küçük büyücülük gösterisini görünce burun kıvırdı ama yine de etkilenmişti. Akilonya'da neler olup bittiğini biliyor musun, diye sordu Haltotun. Conan cevap vermedi. Ama duruşundaki ani sertlik, ilgisini ele vermişti. Haltotun bulutlu derinliklere baktı ve konuştu. Şimdi Valkya Savaşı'ndan sonraki günün akşamı. Dün gece ordunun ana gövdesi Valkya yakınlarında kamp kurmuştu. Şövalye filoları ise Akilonyalılardan kaçıyor. Şafak'ta ordu kampı kaldırdı ve dağların içinden batıya doğru ilerledi. 10.000 Poitanyalı ile birlikte Prospero, savaş alanından kilometrelerce uzaktaydı.
Ta ki şafak vakti erkenden kaçan, hayatta kalanlarla karşılaşana kadar. Savaşa yetişmeyi umarak bütün gece boyunca ilerlemişti. Bozguna uğramış ordunun kalıntılarını toparlayamayınca, Tarantia'ya geri çekildi. Kırsaldan ele geçirdikleri atlarla, yorgun süvarileriyle Tarantia'ya yaklaşıyorlar. Yorgun şövalyelerini görüyorum. Zırhları tozdan griye dönmüş, sancakları sarkık. Yorgun atlarını ovada sürüyorlar. Tarantia sokaklarını da görüyorum. Şehir karmaşa içinde. Kral Conan'ın yenilgisi ve ölümü haberi bir şekilde halka ulaşmış. Kalabalık korkudan delirmiş durumda. Kralın öldüğünü haykırıyorlar ve onları Nemedyanlara karşı yönlendirecek kimse yok. Dev gölgeler, doğudan Akilonya'ya doğru hızla ilerliyor. Ve gökyüzü akbabalarla kararıyor. Conan derin bir şekilde küfretti. Bunlar boş kelimelerden başka ne ki? Sokaktaki en perişan dilenci bile aynı kehanet bulunabilir. Eğer tüm bunları o cam kürede gördüğünü söylüyorsan, o zaman sen hem bir yalancısın hem de bir alçaksın, ki buna hiç şüphe yok. Prospero, Tarantia'yı elinde tutacaktır ve baronlar ona katılacaktır. Poyton Kontu Trocero, benim yokluğumda krallığı yönetiyor. O, bu Nemedyan köpeklerini ulutarak kulübelerine geri postalayacaktır. 50.000 Nemedyan mı? Akilonya onları yutacaktır. Belverus'u bir daha asla göremeyecekler. Valkya'da fethedilen Akilonya değildi, sadece Conan'dı. Akilonya mahvoldu, diye yanıtladı Haltotun, hiç etkilenmeden. Mızrak, balta ve meşale onu fethedecek. Ya da bu başarısız olursa, çağların karanlığından gelen güçler ona karşı yürüyecek. Valkya'da kayalıklar nasıl düştüyse, gerekirse şehirlerin duvarları da öyle yıkılacak. Dağlar çökecek, nehirler yataklarından uğuldayarak çıkıp tüm eyaletleri boğacak. Çeliğin ve yay tellerinin, bu kadim sanatların daha fazla yardımı olmadan galip gelmesi aslında daha iyidir. Çünkü sürekli olarak başvurulan güçlü büyüler, bazen evreni sarsabilecek güçleri harekete geçirir. Hangi cehennemden süründün be gece yaratığı köpek, diye mırıldandı Conan, adama bakarak. Kimberly istemsizce titredi. Karşısında inanılmaz derecede kadim, inanılmaz derecede kötü bir şey olduğunu hissetmişti. Haltotun başını kaldırdı, sanki boşluktaki gizli fısıltıları dinliyormuş gibiydi. Mahkumunu unutmuş gibi görünüyordu. Sonra sabırsızca başını salladı ve Conan'a kişisel olmayan, soğuk bir bakış attı. Ne, sana söylesem de inanmazsın. Ama artık seninle sohbet etmekten yoruldum. Surlarla çevrili bir şehri yok etmek, düşüncelerimi kelimelerle. Hiçbir şeyden anlamayan beyinsiz bir barbara anlatmaktan çok daha az yorucu. Ellerim serbest olsaydı, diye düşündü Conan, yakında senden beyinsiz bir ceset çıkarırdım. Sana bu fırsatı verecek kadar aptal olsaydım, bunu yapacağına hiç şüphe yoktu. Diye ellerini çırparak yanıtladı Haltotun. Tavrı değişmişti, sesinde bir sabırsızlık, gergin bir hal vardı. Ancak Conan, bu gerginliğin kendisiyle bir ilgisi olmadığını sezdi. Sana söylediklerimi düşün barbar, dedi Haltotun. Düşünmek için bolca boş zamanın olacak. Seninle ne yapacağıma henüz karar vermedim. Bu, henüz şekillenmemiş koşullara bağlı. Ama şunu kafana sokak, eğer bu oyunumda seni kullanmaya karar verirsem, öfkeme katlanmaktansa. Direnmeden teslim olman senin için çok daha iyi olur. Conan ona lanet okurken, asılı perdeler aralandı ve içeri 4 devasa zenci girdi. Her biri sadece ipek bir pantolon giymişti. Bellerindeki korselere bağlı, devasa anahtarlar sarkıyordu. Haltotun sabırsızca kralı işaret etti ve arkasını döndü. Sanki bu konuyu tamamen zihninden çıkarmış gibiydi. Parmakları tuhaf bir şekilde seyiriyordu. Yeşil, oyma yeşim bir kutudan bir avuç parıldayan siyah toz aldı ve dirseğinin yanında, altın bir 3 ayak üzerinde duran mangalın içine bıraktı. Havada asılı duran ve unuttuğu kristal küre. Aniden, sanki görünmez desteği altından çekilmiş gibi yere düştü. Sonra o siyah devler Conan'ı kaldırdı. Çünkü o kadar ağır zincirlerle yüklenmişti ki yürüyemiyordu. Ve onu odadan çıkardılar. Ağır, altın kaplı tik ağacından kapı kapanmadan hemen önce geriye doğru baktığında, Haltotunu gördü, taht benzeri sandalyesine yaslanmış, kollarını kavuşturmuş. Ve ince mangaldan kıvrılarak yükselen bir duman bulutunun arkasında kalmıştı. Conan'ın saç derisi ürperdi. Güneyde uzanan o eski ve kötü krallık Stygia'da, daha önce böyle bir siyah toz görmüştü. Bu, ölüm gibi uykular ve korkunç rüyalar yaratan siyah nilüferin poleniydi.
Ve sadece kötülüğün en dip noktası olan kara yüzüğün o korkunç büyücüleri, nekromantik güçlerini diriltmek için Kara Lotus'un kızıl kabuslarını gönüllü olarak arzulardı. Kara yüzük, Batı dünyasının çoğu insanı için bir masal, bir efsaneydi. Ama Conan, onun korkunç gerçekliğini ve Stygia'nın siyah mahzenlerinde, lanetli Sabatea'nın gece kubbelerinde korkunç büyüler yapan o karanlık müritlerini çok iyi biliyordu. Gizemli, altın kaplı kapıya tekrar baktı. Ve o kapının arkasında neyin gizlendiğini düşününce ürperdi. Kral, gündüz mü yoksa gece mi olduğunu anlayamıyordu. Taraskus'un sarayı, doğal ışıktan tamamen uzak, gölgeli ve adeta ebedi bir geceye hapsedilmiş bir yer gibiydi. Karanlığın ve gölgenin ruhu sarayın üzerinde süzülüyordu. Ve Conan, bu uğursuz ruhun o yabancı haltotunda somutlaştığını hissedebiliyordu. Zenci devler, kralı loş ışıklı, kıvrımlı bir koridordan geçirdiler. Ölü bir adamı taşıyan siyah hayaletler gibi sessizce ilerliyorlardı. Ve sonra, sonsuz gibi görünen, sarmal bir taş merdivenden aşağıya indiler. Birinin elindeki meşale, duvar boyunca süzülen büyük, deforme gölgeler yaratıyordu. Bu iniş, sanki karanlık iblislerin ruhları taşıdığı cehennemi bir ayin gibiydi. Sonunda merdivenin dibine ulaştılar. Ardından uzun, düz bir koridora saptılar. Koridorun bir tarafında boş bir duvar, diğer tarafında ise düzenli aralıklarla birkaç metre mesafeyle yerleştirilmiş ağır demir parmaklıklı kapılar vardı. Bu kapılardan birinin önünde durdular. Siyahlardan biri kemerinde asılı duran anahtarı çıkardı ve gıcırdayan kilitte çevirdi. Ardından ızgara kapıyı iterek açtılar ve esirleriyle birlikte içeri girdiler. Burası, ağır taş duvarları, zemini ve tavanı olan küçük bir zindandı. Tam karşı duvarda ise başka bir parmaklıklı kapı daha vardı. O kapının ötesinde ne olduğunu Conan seçemiyordu, ama başka bir koridor olmadığına emindi. Titreyen meşale ışığı, o karanlık boşluğun ve yankılanan derinliklerin arasında kaybolup gidiyordu. Zindanın bir köşesinde, içeri girdikleri kapının hemen yanında, büyük bir demir halkaya asılı, paslı zincirler duruyordu. Ve bu zincirlerde, bir iskelet sallanıyordu. Conan ona merakla ve dikkatle baktı, çıplak kemiklerin durumunu fark etti. Çoğu parçalanmış ve kırılmıştı. Kafatası ve omurlar, sanki muazzam bir güçle, vahşi bir darbeyle ezilmiş gibiydi. Kapıyı açan dev, paslı zincirleri halkanın üzerinden gizlice çekti. Anahtarı o devasa kilide soktu ve kırılmış kemik yığınını bir kenara fırlattı. Sonra Conan'ın zincirlerini o halkaya bağladılar. Üçüncü siyah dev, uzak kapının kilidinde anahtarını çevirdi ve esirin düzgünce bağlandığından emin olunca memnuniyetle homurdandı. Sonra Conan'a gizemli ve tehditkar bir şekilde baktılar. Gözleri yarık gibi duran bu abanoz devlerin parlak tenleri, meşale ışığında korkutucu bir tezat oluşturuyordu. Yakındaki kapının anahtarını tutan dev, içten bir pazarlıkla şöyle dedi. "Burası artık senin sarayın, beyaz köpek kral. Sadece efendimiz ve biz biliyoruz bunu. Bütün saray uykuda. Biz sır saklarız. Burada yaşar ve burada ölürsün." Tıpkı onun gibi. Kırılmış kafatasına küçümseyici bir tekme attı ve kemiği taş zeminde çınlatarak fırlattı. Conan bu alaya cevap vermedi. Siyah dev, mahkumunun bu sessizliğine öfkelenerek küfretti. Eğildi ve tam kralın yüzüne tükürdü. Bu, o dev için ölümcül bir hamleydi. Conan yerde oturuyordu. Beline, ayak bileklerine ve bileklerine duvardaki halkadan geçen zincirler vurulmuştu. Ne ayağa kalkabiliyordu ne de duvardan 1 metreden fazla uzaklaşabiliyordu. Ama, bileklerini bağlayan zincirlerde önemli bir gevşeklik vardı. Ve o kurşun gibi ağır kafasıyla dev, ulaşamayacağı kadar uzakta olduğunu sanıyordu. Kral, bu gevşekliği muazzam gücüyle bir anda topladı. Ve elindeki ağır zincir bloklarını siyah devin kafasına indirdi. Adam, baltayla kesilmiş bir öküz gibi yere yığıldı. Yoldaşları dehşet içinde onun kafası yarılmış. Burnundan ve kulaklarından kan sızarak yatışını izlediler. Ama hiçbir misilleme girişiminde bulunmadılar. Conan'ın, elindeki kanlı zincirin yetişebileceği o ölümcül çembere yaklaşmaya cesaret edemediler. Kendi aralarında maymunsu fısıltılarla homurdanarak, baygın yatan siyah devi bir buğday torbası gibi kaldırdılar. Adamın kolları ve bacakları cansızca sarkıyordu. Kapıyı arkalarından kilitlemek için anahtarı kullandılar ama o anahtarı, adamın kemerine bağlı altın zincirden ayırmadılar.
Meşaleyi de yanlarına alıp koridorda ilerledikçe. Karanlık, arkalarında canlı bir yaratık gibi süzülerek zindanı kapladı. Yumuşak tabanlı ayak sesleri yavaşça kesildi. Ve geriye sadece meşalenin uzaklaşan parıltısı, mutlak bir karanlık. Ve sorgulanamaz bir sessizlik kaldı.